Merhabalar, Minnoş Yangıl'a hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Şuradan geçen kuyruğun sahibi de Mia Hanım olur. Beraber tropikal bitkilere bakıp onlarla ilgili edindiğimiz tecrübeleri sizlere aktarıyoruz. Bugünün konusu olarak suda köklendirdiğimiz bitkileri toprağa alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle elimde iki tane köklenmiş bitki var. Bir tanesi begonya. Şu şekilde köklenmiş durumda. Umarım gözükür. Diğeri ise benim canım çok eziyet çekip hayata yeniden dönen Philodendron Black Cardinal. Çok güzel bir şekilde köklendi gerçekten. Şimdi kameranın açısını değiştirip bunları alıyoruz toprağa. Şimdi begonya çok hızlı kökleniyor. Yaprak kökleri çok hızlı büyüyor. O yüzden biraz daha büyük bir saksıya alacağım ben bu arkadaşı. Köklerin güzelliğine bakın. Suda köklendirirken çiçek de açtı. Onu bir kenara bırakıyorum. Şimdi bitkilerinizi suda köklendirdikten sonra toprağa alırken en önemli kısım, şunu asla unutmayın. Burada çıkmış olan kökler su kökleri. Sudan beslenmeye, sudan bir şeyleri almaya, sudan vitaminlerini almaya alışmış kökler. Bunların toprağa alışabilmesi için toprağımızın uzun bir süre, yaklaşık 1-2 hafta, belki daha uzun süre bitkimizi gözlemleyerek nemli kalmasını sağlamamız gerekiyor. Ama gene burada en önemli kısım da şu: kök çürümesini engellememiz için toprağımızın gayet güzel, drenajı sağlam bir şekilde karıştırılmış olması gerekiyor. Ben burada toprağımın içerisinde pomza, perlit, ağaç kabuğu, bilimum ne ararsanız var. Drenajla ilgili video çekmiştim. Ona bakabilirsiniz. Kendi toprak karışımlarınızı kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi ben nispeten biraz büyük bir saksıya dikiyorum bunu. Çünkü kökleri hızlı büyüyor. Habire kökünü de rahatsız etmek istemediğim için şu şekilde birazcık da derine alıyorum ki dik durmayı başarsın. Eğer ihtiyaç duyarsanız bir destek çubuğuyla sabitleme işlemi yapabilirsiniz. Bir önemli konu da, eğer saksı değişimi yapıyorsanız, toprak değişimi yapıyorsanız, bitkilerinizi bu şekilde değiştiriyorsanız ve bitki çok fazla sabit durmuyorsa lütfen destek çubuğu verin. Ben hep ne diyorum? Bitkinin en önemli kısmı kök kısmı. Üst kısmı boş verin. Kökleri sağlam olduktan sonra bitki eninde sonunda kendisine gelecektir. Ama köklerin oynaması, hareket etmesi büyük sıkıntı. Toprağa tutunana kadar sabit durmasını sağlamamız gerekiyor. Evimizde vantilatör falan kullanıyorsak bitkimizi oradan uzak tutalım, sallanmasın. Ya da dediğim gibi bir destek çubuğuyla sabitlemesini yapabiliriz. Şimdi bende bir destek çubuğu var ama bunda maşallahı var. Bunu öncesinde takarsanız tabii ki daha iyi olacak. Köklere zarar vermeden bitkiyle beraber. Ben takmayacaktım ama gerek var mı acaba? Bu dikleşmeyecek bence. Bu begonya zaten böyle yamulduğu için ben kestim. Dedim acaba ölüyor mu? Ama hayır. Işığa yönelme yaptığı için bu şekilde yamulmuş durumda. Şimdi dediğim gibi önemli olan bizim bitkimizin toprağının nemli kalmaya devam etmesini sağlamak. Bu yüzden bunu toprağa aldıktan sonra sulamasını kesinlikle yapmamız gerekiyor. Ay Mia.
Şimdi bu Black Cardinal'in hikayesini Instagram'da paylaşmıştım. Buradaki shortslarda da var. Ya ciddi anlamda o kadar fazla sorun yaşadı ki garibanım. Mantar sorunu yaşadı, kök çürümesi yaşadı. Bir sürü ve aylarca süren bir çalışma ve azim sonrasında minnoşumu hayata geri döndürdüm. Bunu gördüğünüz gibi çoğaltma suyunun içerisine kil bilyesi koydum. Bu şekilde kil bilyeleri koymanız toprağa geçişte adaptasyon sürecinde büyük fayda sağlayacaktır bitkilerinize. Yani ben avantajını çok gördüm. Şimdi bunun kökleri benim için çok önemli olduğu için şeffaf saksıya alacağım bu arkadaşı. Şeffaf saksılar ciddi anlamda büyük avantaj sağlıyor. Köklerin gelişimini çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Ama bu saksılarla ilgili de bu uyarıda bulunayım arkadaşlar. Bu alt kısımdan da hava girişinin olması bana göre önemli. Şimdi bunlar deliğe giriyorlar ya, böyle bir sürü saksı var. Şurası deliğe girdiği için bence sıkıntı olabilir. Ben böyle saksıları kullanırken genelde şu şekilde koyuyorum. Yani delikleri takmıyorum. En azından fazla su sonrasında kaldıysa da aksın gitsin. Normal tabak gibi kullanıyorum. Bu da minik bir bilgi olsun sizlere. Bu çocuk benim için gerçekten o kadar değerli ki. Şöyle bakalım. Şimdi begonyayı derin gömdük ama bu bitkilerde, yaprağın alttan çıktığı bitkilerde şu bitki boğazı, kök boğazının, yani en üstteki kökün çıktığı yere bakın. Buraların çok fazla toprak altında kalmamasına özen gösterin. Çünkü bitkiyi nasıl bizim boğazımızı sıktığımızda boğuluyorsak, buralar da bitki için çok önemli. O yüzden toprak seviyesini şu kısma göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Bakıyorum şimdi. Bitki boğazım burada. Toprak seviyesi evet ideal durumda. Ve toprağımı yerleştiriyorum. Bunu da aynı şekilde kurumasına izin vermeden adapte olmasına yardımcı olacağım ufaklığın. Toprağımızda hava boşlukları kalmamasına ekstra özen gösterin. Büyük hava boşluklarından bahsediyorum. Bizim koyduğumuz drenaj materyali zaten hava boşluğu sağlıyor bitkilerimize, ama çok fazla, çok büyük olan hava boşlukları köklerin kurumasına ve kök ölümüne sebebiyet verir. O yüzden bu pat işlemleri ve hangi toprağını, hangi bitkinizi yeni toprağa aldıysanız, saksını değiştirdiyseniz, ne bitkisi olursa olsun kesinlikle götürün ve gayet güzel bir şekilde sulamasını yapın. O su sayesinde bitkilerimizin toprağındaki hava boşlukları dolacaktır. Dediğim gibi hani şey çok rahat oluyor burada, hava boşluğu var mı yok mu, büyük bir şey kaldı mı diye bakmak için. Bunu da çekimden sonra götürüp güzelce sulayacağım. Bu kokopit, kokaz kullananlara özellikle şu uyarıyı da yapayım. Şunu gözlemledim ben, ilk sulamada aşırı fazla su tutuyor. O yüzden ilk sulamada bir kere zaten çok fazla su verin. Bu materyali kullanıyorsanız güzelce sulayın. Olmadı ikinci kere sulayın ve suyunu akıttıktan sonra bile şu şekilde sallayın ki fazla su aksın. İçinde kalan tozlu materyal aksın, gitsin. Kök çürümesi yaşamayalım.
Şimdi ikinci yöntem olarak benim çokça yaptığım, köklendirdiğim bir bitkiyi anne bitkinin yanına koymak şeklinde bir yöntem daha var. Ama burada dikkat etmemiz gereken, şu an kamerayı kontrol ediyorum. Burada dikkat etmemiz gereken, konuşamadım. Burada dikkat etmemiz gereken bir kısım var. Şimdi şunu şuraya alayım. Bu Philodendron White, Philodendron ne be? Syngonium White Butterfly normalde çok uzun sarmaşık şeklindeydi. Ben bunu budadım. Onun da reelsi var. Daha sonrasında böyle daha yoğun, daha sıkış bir saksı yapmak istedim. Şimdi suya aldıklarımı tabii ki toprağa geçirmekte birazcık geç kaldım. Ama sizin için bir tanesini geçireceğim. Çok uzadı çünkü kökler. Toprağa geçirmek için kök uzunluğunu da şöyle düşünebilirsiniz. Normalde 10 santim kadar düşünüyordum ben aslında, ama bir tane izlediğim kanal mantıklı bir şey söyledi. Mesela şunu köklendireceğim ben diyelim. Köklendiriyorum. Şimdi bu kadar küçük bir bitkinin 10 santim kök vermesini beklememe gerek yok. Gövde uzunluğu kadar demişti. Şimdi hızlı büyüyen bitkiler için çok mantıklı, gövde uzunluğu kadar. Şimdi 5 santimlik bir bitkiyi sen köklendiriyorsan 5 santim kökünün olması toprağı alman için yeterli. Ama tabii ki bu uzun bitkiler için yani boyu kadar olmasına gerek yok. Bir 10 santim, bir tane ana kök, sonra saçak kökler çıktıktan sonra alabilirsiniz. Biraz sonra göstereceğim size saçak kökleri ve ana kökü. Şimdi mevcut saksıya köklenmiş bitkiyi alırken buradaki önemli konu, şimdi bu saksı nispeten küçük ama büyük bir saksıya alıyorsanız şuna dikkat edin. Şimdi biz bu bitkiyi suladığımızda toprak yukarıdan aşağıya doğru kurumaya başlayacak, değil mi? Sonuçta yer çekiminden kaynaklı su aşağıya iniyor ve yavaş yavaş kurumaya devam ediyor. Ama biz yeni köklendirdiğimiz bitkiyi ne dedik? Hani uzun bir süre nemli kalması gerekiyor dedik. Şimdi ben buna bitkiyi aldım. Yeni bitkiyi şuraya kadar kökünü koydum diyelim. Suladım. 2-3 gün sonra burası kuruyacak. O yüzden ya derin gömeceğiz, dikimini derin yapacağız, ya da şu kısma diktiğimiz yeni sürgünümüzü ayrı olarak sulamaya devam edeceğiz. Komple saksıyı değil, sadece diktiğimiz yerdeki minik bitkiyi. Ben orada hata yaptım. Buna diktiğim birkaç tanesi o yüzden aramızdan ayrıldı. Şimdi şaka gibi. Yani ben bunu burada tabii ki büyütmeye devam etmeyi planlıyorum. Ama dediğim gibi en azından bir tanesini kökleri açabilirsem eğer. Bak kildilyesi nasıl güzel tutulmuşlar. Kök düğümü nedir? Nasıl olur? Ay şaka gibi. Bakar mısınız? Arkadaşına tutunmuş kök. Yapışmış. Onu hiç ayırmayayım. Şunu Mia şu an oyuncak faresini öldürüyor. Aa, çıkmıyor. Arap saçına döndüm. Darninim, darninim, darninim. Çöz beni Arap saçı. Başardım. Evet. Şimdi siz gelin. Siz suya geri gidin. Kardeş kardeş sarılmışsınız da zaten. Kilbilyesi ciddi anlamda hem sudaki oksijenin sağlanmasını devam ettiriyor, hem köklerin katı bir şeye tutunarak çift taraflı bir kök geliştirmesini sağlıyor. Yani ne kadar bulursanız işte köklendireceğiniz kabın
büyüklüğüne göre içerisine atın kil bilyesini. Ben kil bilyesini zaten bakımdan ziyade bir sürü başka şey için kullanıyorum. İşte saksı yükseltme, bu şekilde köklendirme, dekorasyon vesaire şeklinde. Evet, buna su ekleyeceğim. Şimdi bunu birleştirirken aslında iki yöntem var. Bir tanesi delik açıp içerisine bitkiyi koymak. İkincisi bu bitkiyi saksısından çıkarıp yan tarafına bitkimizi koyup hani şu toprağı çıkarıp yanına bu bitkiyi koyup sonra geri dikebilirsiniz. Evet, şimdi bu kökler aşırı büyümüş, uzadı. O yüzden şeyi söyleyecektim ben. Şimdi ana kök misal bu. Saçak kökler ise bu yanından çıkan küçük kökler. Bunlar çıktığı zaman artık tabii bitkiden bitkiye göre değişiyor. Bakın taze köklerin güzelliğine bakın. Beyaz olanlar taze kökler. Aslında o tazeleri bırakıp %30 kadar kök budaması yapabilirsiniz. Bu dursun. Şunların da ucundan alacağım. Evet, bu bana şimdilik yeterli. Şimdi bu saksıyı suladım. Toprağı ıslak olursa daha rahat delik açılıyor. Peki nasıl yapıyoruz? Şimdi bende o kadar fazla drenaj malzemesi var ki aslında delik açmak çok zor oluyor. Şimdi eğer toprak ıslak olmasaydı bu toprağın deliğin içine bu toprak materyalleri çok daha fazla düşüyor. Şimdi tepeden bakayım. Evet. Bu arkadaşı şöyle yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Kökler dışarıda kalmasın. İşte çok uzamasını beklememenin bence en büyük artısı kökleri daha rahat alta sokmak oluyor. Gerçekten o kadar drenaj malzemesi kullanmışım ki burada. Şaka gibi. Ana bitkinin de köklerine çok zarar vermek istemiyorum. Bu kökler yollarını bulacaklar toprağın içerisinde. Gir. Kızdırma beni. Heh. Başardım arkadaşlar. Bunu tabii şu an ben çok zorlandım. Hem çekim yaparken hem iş yapmak birazcık zor oluyor böyle ince işleri. Şuna da dikkat edin dikerken. Anne bitkinin yöneldiği konum neyse, şimdi bu bitki buradan ışık aldığı için bu tarafa yönelmiş. Ana yaprakları da o tarafa doğru verirseniz en azından sonrasında döndürürken filan daha rahat edersiniz. Şimdi bunu da sudan ben buraya aldığım için bağlamışım gayet güzel bir şekilde. Bu singonyumların aşağı
düşmesiyle ilgili soru soranlar oluyor. Yaprakları o kadar uzun ki bazen taşıyamayabiliyor. Yani tabii susuz bırakmadıysanız eğer şu şekilde destek çubuğuyla dik durmalarını sağlayabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz sarmaşık bunlar. Evet. Bu toprak zaten ıslak olduğu için bir iki gün sulamayacağım. Alttan da kökleri çıkmış. Bir iki gün sonra yeniden sulamasını kontrol ederek yapacağım. Burada da önceden köklendirip buraya aldığım kökleri gelişsin diye gene Syngonium var altında. Çok güzel kök veriyor White Butterfly. Ama bir tanesi de köklenenlerden gitmiş. Ortalığı çok güzel bir şekilde dağıttım. Bugün sabah çalışayım dedim. İşe biraz sonra gideceğim. Umuyorum ki faydalı olmuştur. Soru varsa lütfen sorun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ellerimi yıkayıp etrafı temizlemeye kaçıyorum ben. Beğenmeyi, abone olmayı, kanalıma unutmayın. Haftaya görüşürüz. Bay bay.